Arkadaşlar merhabalar. Bugün ekonomik takvime baktığımızda Euro bölgesinin, İngiltere'nin ve ABD'nin PMI verileri var. Buradaki değer, eşik değer 50'dir. Yani 50'nin üstünde olursa veri iyidir, 50'nin altında kalırsa kötüdür diye yorumlamak gerekir. Mesela Euro bölgesi eşik değerin altında. Şimdi bir de yine FED faiz monitörünün fiyatlamasına bakalım. Bugün %21'e yükselmiş vaziyette, 50 pipslik artış. Dün gördüğünüz gibi 18.1'di. Geçtiğimiz hafta 9.2 idi. Hatta bir ay öncesine baktığımızda burası %0 görünüyor ama 0.04'dü. Tarım dışı istihdam verisi öncesi rakam. Şimdi algoritmayı açalım ve bugünkü risk iştahımı söylemiş olayım. Yine bugünkü risk iştahım nötr. Yani algoritmanın verdiği hedef kanal kadar düşüş gerçekleşirse ancak alım tarafında olacak, ya da algoritmanın verdiği hedef kanal kadar yükseliş olursa satış yapacağım ürünlerde satış tarafında olacak. Şimdi sırayla bakmış olalım. Dolar endeksi 104.91 gelirse sell yapacak. USD JPY 135.66 gelirse sell yapacak. Euro USD 1.06.04 gelirse buy yapacak. GBP USD 1.19.26 gelirse buy yapacak. Nasdaq 12.056 gelirse buy yapacak. S&P 500 4005 gelirse buy yapacak. Bitcoin 24.370 gelirse buy yapacak. Ethereum 1622 gelirse buy yapacak. AVAX 19.90 gelirse buy yapacak. Matic 1.40.59 gelirse buy yapacak. DOT 7.05 gelirse buy yapacak. Ons altın 1818 gelirse buy yapacak. Gümüş 21-22 gelirse buy yapacak. Şimdi tabi akla hemen şöyle bir soru gelebilir. Neden risk iştahı nötr diye ayarlıyorsun? Yani bunun birden fazla sebebi var tabii ki. Şu andaki fiyatlamanın dolar lehine olması, yani enstrümanların üzerinde baskı olması. İkincisi de zaten benim elimde açılmış pozlarım var. Yani hiç pozum olmamış olsa buradaki risk iştahımı belki bir tık daha aşağıya düşürebilirdim. Yani %100 değil de kanal %80 aşağıya doğru düşüş gerçekleştiğinde alıma başlatabilirdim gibi. Yani bunlar hesabın kendisiyle, hesabın durumuyla alakalı ayarlamalardır. Benim şu an için bu hesaba uygun risk parametrem nötrdür. Yani algoritmanın bana verdiği hedef kanal kadar düşüş görmeden işleme giriş yapmıyor. Şimdi bunların haricinde önemli bir veri var mı? Yani bir haber var mı? Ona da bir bakmış olayım.
görünmüyor arkadaşlar. CopyTrace sayfasında da büyümemiz %281'e inmiş. Yani bu %300'ün üzerindeydi ama tabii açılan pozlardan stop olanlar oldu vesaire. O yüzden geriye dönüş gerçekleşmiş. %280'e düşmüş. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Önemli bir şey olursa tekrar bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin.